Merhaba, BJ Designer kanalıma hoş geldiniz. İsmim Burcu. Bugün kağıt iple hazırladığım bu güzel çantaların anlatımını yapmaya çalışacağım. Bunu da yıllar önce yapmıştım. Instagram hesabımda oldukça dikkat çekmişti, beğenilmişti. O zamanlar video çekimi yapmıyordum tabii. Kısmet bugüneymiş diyelim. YouTube kanalımda açıkçası bu çantanın olmasını istedim. Çünkü çok benim günlük olarak kullandığım bir çanta bu. Anlatmak için de bu çantayı yaptım. Ölçülerini, sayılarını, her şeyi videonun içerisinde zaten veriyorum. Sapları aşağı yukarı aynı. Bunun böyle bir ahşap sapı var. Bunda bu şekilde bir sap kullandım. İkisi de astarlı. Bir takım farklılıkları var. Onları videonun içerisinde zaten anlatıyorum. İkisini de el çantası olarak dizayn ettim ama tabii ki bu ölçüyü biraz daha büyüterek kol çantası haline de rahatlıkla getirilir. Önemli olan buradaki bu örgünün nasıl artırıldığı, tabanın da çünkü aynı şekilde çiçek olması çok her yerde rastlanan bir şey değil. Bu aslında eski bir lif örneği, belki biliyorsunuzdur. Ama kağıt iple örüldüğünde çok çok farklı ve güzel duruyor açıkçası. Tabanları şöyle. İkisinin de ölçülerini, sayılarını, her şeyi anlatmaya çalışıyorum videonun içerisinde. İnşallah faydalı olur diyelim. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone ol tuşuna basalım ve başlayalım. Kağıt ip kullanacağız. 3 milimetre tığ ile örüyorum. Kalınlığına göre 3,5'la da örebilirsiniz. İnce biraz bu kağıt ip. Sihirli halka yaparak başlıyorum. İpi bu şekilde katladım. Ortasına giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi puf yaparak devam edeceğiz. İpi uzatıyorum. Tığımın üzerine bir tane daha ip aldım. Sihirli halkaya girip çektim. Tekrar tığıma ip alıyorum. Sihirli halkadan çekiyorum. Tekrar ip alıyorum. Sihirli halkadan çekiyorum. Toplam sihirli halkanın içerisinden 3 tane ilmek çekmiş olacağız. Tığımızda da 7 tane ilmek var şu anda. Şu sondaki buradaki ilmeği tutuyorum. İp alıp hepsinin içerisinden geçiriyorum. Sonrasında bu tuttuğum yere bakın. Şu tuttuğum yere tekrar giriyorum. İp alıp tığımdakinden kaydırıyorum ve kapatıyorum. Birinci pufumuzu oluşturduk. İpi uzattım. Yine 3 kere ip alarak oluşturduğumuz puflarla devam edeceğiz. Şimdi sıranın başlangıcı her zaman bir puflu oluyor. Bir pufla yukarıya çıktık gibi düşünün. Şimdi bundan sonrakileri ikili ikili yaparak sırayı tamamlayacağım. İkili dediğim nedir? Birinci pufu yapıyorum. Bakın buradaki boşluğa girerek 3 kere ip çekiyorum. Bunu burada bekletiyorum. Yani kapatmıyoruz pufu. İp aldım. Şimdi sihirli halkanın ortasından 3 kere. Şimdi birinci puf ve ikinci puf. İkisi de tığımda. Olacak şekilde kapatacağım. İpi buradan tutuyorum. Dip kısmından. İp alıp tamamının içinden geçiyorum. Ve burada tuttuğum ilmeğe geri dönüyorum. İlmek aldım. Tığımdakinden geçirdim. Bir zincir. Tekrar ipi uzatıyorum. Yine tığımda 2 puf olacak şekilde devam edeceğim. Son çıktığımız yerden 3 kere ip alıyorum. 2, 3. Şimdi ip alıyorum sihirli halkanın ortasından 3 kere. Tığımızda 2 tane puf varken ipi tutuyorum. Buradan ip alıp tamamının içinden geçiriyorum. Ve burada tuttuğum yere geri girip kapatıyorum. Şimdi ortada 1, 2, 3 oldu. 6 tane olana kadar aynı işlemi tekrarlayacağım.
Sıra kapanışını da başlangıcımız gibi tığımıza tek puf olacak şekilde yapacağız. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane puf var içeride. Çiçeklerin yaprakları tamam. 1, 2, 3, 4, 5 tane var dışarıda. Bir tane de şu ortaya yatay yaparak kapatacağız. Son ilmekten buradan tığıma tek puf oluşturuyorum. Tek bir tane puf yaptım. Burayı tutuyorum, ipi tutuyorum. İçerisinden geçirdim. Bu son bıraktığım ipten geçiriyorum. İlk pufun başlangıcına tutturacağım. Oraya girdim. Buradan geçtim. O tuttuğum ipten geçtim ve tığımdakinden de geçirdim. Bir tane zincir çekip kapatmış oluyorum. Şimdi ipi uzatıyorum tekrar. Yukarıya çıkacağım. Söylemiştim, tek pufla yukarıya çıkıyoruz. Tığımıza tek puf oluşturuyoruz. En son birleştirme yaptığımız yerden itibaren tek pufu tek başına kapatıyorum. Kapattım, zincir çektim. Bir pufla yukarıya çıkmış olduk. Şimdi bir üçlü, bir ikili, bir üçlü, bir ikili şeklinde sırayı tamamlayacağım. İpi uzatıyorum. Aynı yerden tığıma bir tane puf alıyorum. İp aldım. Dip noktasından 2, 3 tane ip aldım. Bir sonraki çiçekten üç tane. Tığımızda 3 tane puf olduğunda ipi tutuyorum. Hepsinin içerisinden geçiyorum. Ve burada tuttuğum ipten ilmek geçirip tığımdakinden kaydırıyorum. Ve zincirle sabitledim. Tek pufla yukarıya çıktım. 3 tane puf yaptım. Şimdi ikili yapıyorum. İpi uzattım. Birinci pufu buradan aldım tığıma, bekliyor. Şimdi dip kısmından, bakın şöyle dip kısmından 3 kere buradan ip çekiyorum. Tığımda 2 tane varken ipi tuttum. Hepsinin içerisinden geçtim. Tuttuğum ilmeğe geri girip ip alıp içerisinden kaydırıyorum ve bir zincir. Şu ilk çıktığımız yeri işaretleyelim isterseniz. Yeni başlayanlar için karmaşa olmasın. Şunu işaretleyeceğim. Yukarıya çıktığım ilmeği işaretliyorum. Yani ilk pufu işaretliyorum. Şimdi üçlü yaptım, ikili yaptım. Şimdi tekrar üçlü yapıyorum. Yani tığımızda 3 tane puf bekleyecek. 1, dip noktasından 2, bir sonraki çiçekten 1, 2, 3 tane. Hepsinin içinden geçtim. Tuttuğum yerden ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Üçlü, ikili, üçlü. Şimdi tekrar ikili yapıyorum. Tek pufla yukarıya çıktık. Üçlü, ikili, üçlü, ikili, üçlü, ikili olacak şekilde sırayı tamamlayalım. Sıra kapanışını bir kez daha göstereceğim. En son üçlüyle
bitirdim. Bakın başlarken de aslında tek puftan sonra üçlü ile başlıyoruz. Üçlü ile bitiriyoruz. Yani ilk kullandığımız çiçeği kullandıktan sonra tekrar yatay olan pufla, yani tek pufla bitireceğiz. 3 kere buradan ip alıyorum. Bu işaretlediğim yere bağlayacağım. Hepsinin içerisinden geçtim. Bıraktığım ilmekten, baştakinden geçiyorum. Buradan geçtim. Ve zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane etrafında puf olması gerekiyor. Tek pufla yine yukarıya çıkacağım. Aynı noktadan 3 kere ip alarak başlıyorum. Topladım ve kapattım. Bunu yine işaretleyelim. Bir önceki sırada üçlüyle başlamıştık. Üçlü, ikili, üçlü, ikili şekilde yapmıştık. Şimdi 3, 3, 2, 3, 3, 2 yapacağız. Olayın mantığı şudur. Burada üçlü puf dediğimiz şeyler aslında normal ilmeklerdir. Normal örgüdür. İkili yaptığınız yer artış yaptığınız noktadır. İkili puf yapıyorsanız orada artış olur. Dolayısıyla biz yine 3 ile başlayacağız. 3, 3, 2 şeklinde devam edeceğiz. İpi uzatıyorum. Aynı yerden birinci pufumu alıyorum. Dip noktadan ikinci puf. Bir sonraki çiçekten üçüncü puf. Bir, iki, üç. Tekrar üçlü yapıyorum. Tek pufla yukarı çıktım. 3, 3 yaptım. Şimdi 2 yapıyorum. Bir, iki. Üç, üç, iki, üç, üç, iki olacak şekilde sırayı tamamlayacağız. Sıra sonuna geldim. Şöyle izah etmek istiyorum. Bakın köşeler belli olmaya başladı. Buralar artış yaptığımız yerler. Altıgen şekilde çalışıyoruz. 6 noktada artış yaparak devam edeceğiz. Yine işaretleyici takacağım ben karışmaması için ama bundan sonraki işlemler hep aynı şekilde devam edecek. Üçlü ikili, daha sonraki sırada 3 3 2 yapmıştık. Şimdi 3 3 3 2 yapacağız. Yani üçleri artırıyoruz. İkiler köşe zaten, onlar değişmeyecek. 3 tane üçlü puf, sonrasında bir ikili puf olacak şekilde bu sırayı da tamamlayacağım. Bir tanesini yine göstereyim hızlandırarak. Şimdi üçlü yaptım. 3 tane üçlü yaptıktan sonra zaten köşe noktası burası. Bakın bunlar köşe. Buraya geldiğimde ikili yapıyorum.
Bir kenarı tamamlamış oldum. Şimdi bu taraf için de, burası için de, her taraf için aynı işlemi tekrarlayacağım. 3 3 3 2. Bir üst sırada 3 3 3 3 2. Yani 4 tane 3, bir tane 2. Sonraki sırada 5 tane 3, bir tane 2 şeklinde istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Tabanı ne kadar yaptığımı bitirdiğimde söyleyeceğim. Ben tabanı tamamladım. Orta noktadan itibaren 9 sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. Ölçü olarak da vereceğim. ...30 santimetre... ...33 santimetre. Şimdi yukarıya doğru duvar çıkmaya başlayabiliriz. Bu kenarlarda her zaman tığımızda 3 puf olacak şekilde ilerliyorduk. Ve köşeye geldiğimizde biliyorsunuz 2 puf şeklinde yapıp artış yapıyorduk. Şimdi yukarıya doğru çıkmak istediğimiz için artık ikili puf yapmayacağız. Tamamına üçlü puf, tığımızda 3 puf olacak şekilde devam edeceğiz. Sıra başlangıcımız değişmiyor. Yine tek pufla yukarıya çıkıyoruz. Kapatıyorum. Şimdi 3 puf olarak devam edeceğim. Tığımıza 3 tane puf oluşturacağız. Birincisi yine tekli pufun üst kısmından. İkincisi dip noktadan. Üçüncüsü de sıradaki çiçeğin orta noktasından. Üç tane puf tığımızda, hepsinin içerisinden ip geçirip kapatıyoruz. Burayı yine işaretleyebilirsiniz. Sıranın başlangıcı burası. Aynı şekilde devam edeceğim. Tamamına üçlü puf yapacağım. Köşe noktaya geldiğimizde de burada ikili yapmıyoruz. Yine sadece üçlü yapıyoruz. Tamamına üçlü puf olacak şekilde sırayı tamamlayacağız. Bundan sonra duvarı ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar devam edebilirsiniz. Sadece üçlü puf yaparak bitirdiğim zaman ölçüsünü vereceğim. Evet, ben düz örmeye devam ettim. 9 sıra yukarıya doğru çıktım ve en üst sırasını da ters sık iğne ile kapattım. Şimdi sap kısmını göstereceğim. Bir tanesini bu şekilde monte ettim. Ahşap saplardan yuvarlak bir tane seçtim. Şöyle başlıyoruz. Alt kısmından, sapın alt tarafından öncelikle ipi şöyle bir ilmek geçireceğim. Şimdi diğer tarafa 45 tane yapmışım. Aynı şekilde yapacağım. Şurayı çok kastırma yapmaması için hafif gevşetiyorum. Eğer sapınız bunun gibi kalınsa ipi aşağıya almanızda fayda var. İpi buradan aşağıdan, ipin devamını tığa geçiriyorum. Yukarıya çektim. 2 tane ilmeğim var. İçinden ip geçiriyorum. Aslında sık iğne yapıyorum ama biraz daha kalın bir şeyin etrafına dolayarak yapıyorum. Şöyle yapalım. İpi aşağıdan tutuyorum. Yukarıya çekiyorum. 2 ilmeğim var. İçinden ilmek geçiriyorum. Bunu da içeride yürüterek devam ettireceğim. Bu ilmekleri de burada düzelterek yapalım. Muntazam bir şekilde 45 tane sık iğne yapacağım buraya. 45 tane buradan sık iğnemi yaptım. Şimdi ipin ucundan bir miktar bırakıyorum dikmek için. Şöyle ve buradan kesiyorum. İçinden çıkartıyorum ipi. Şimdi çantamıza dikeceğiz. Aynı şöyle olduğu gibi direkt iğne iplikle dikişini yapacağım.
İki taraftan eşit mesafe bırakıyorum. Bunu sapınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Diğer sapla aynı yere denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve buradan dikmeye başlayacağım. Bir içeri bir dışarı olacak şekilde burada oluşturduğumuz sık iğneleri kullanarak yapacağım. Yani buraya geldim. Buradan bir sonraki sık iğneden dışarıya çıkıyorum. Daha sonra içeriye giriyorum. Buradan tutturuyorum. Tekrar sık iğneye giriyorum. Bu şekilde normal dikiş yapıyoruz yani. Muntazam bir şekilde diğer tarafla da eşit olacak şekilde dikişimizi tamamlayacağız. Çantamızın sap kısmını da tamamladım. Şöyle oldu. Şimdi ölçülerini vereceğim. 38 santimetre genişliği var. Yükseklik 20 santimetre de yüksekliği var. Bunun ben astarını da tamamladım. Şöyle iç hacmini de göstereyim. Aslında bir el çantası ama oldukça yine kullanışlı. Bu da daha önce yaptığım çanta. İkisinin arasında şöyle, yani bu daha yüksek. Şu anda gördüğünüz gibi bu da biraz daha alçak. Çünkü bu 9 sıra yüksekliğinde, bu 7 sıra yüksekliğinde. Taban ölçülerimiz aynı. Onda bir fark yok. İsterseniz bu kısmını da şöyle yapabilirsiniz. Şuradan göstereyim. Bakın şurada astarını yaptıktan sonra iki tarafından ben buraları birleştirmiştim bu çantada. O nedenle şekli biraz daha böyle tombul duruyor. Daha sevimli duruyor. Bunu da farklı olsun diye bu şekilde bırakacağım. İki halinde görmenizi istedim. Böyle hani hangisini istiyorsanız, hangi şekilde kullanmak isterseniz ya kenarlarından birleştirirsiniz ya da bu şekilde bırakabilirsiniz. Benim için çok keyifli bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abonelikleriniz ve destekleriniz benim için çok kıymetli. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.